Herkese selam. Orkid Goddess, Orkide Tanrıçası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz unlu bit böceği ve orkidelere musallat olan diğer zararlılar böceklerden nasıl tamamen ve kökünden kurtulacağınızı göstereceğim. Pek çok yöntem denemiş olabilirsiniz ama inanın bu yöntem %100 işe yarıyor ve en önemlisi de evdeki malzemelerle ve doğal, güvenilir yöntemlerle hazırlayabileceğiniz bir formül. Ama gelin biraz filmi başa saralım ve kısaca orkideler hakkında konuşalım. Zenginlik, lüks, ihtişam. Evet, orkideyi en güzel şekilde açıklayan üç kelime. Tayland, Çin ve Filipinler gibi ülkeler orkidenin yoğun olarak bulunduğu yerlerdir. Yetiştirilmesi emek ve sabır gerektiren orkideler yaklaşık 28 binden fazla türü barındıran en geniş çiçekli bitki ailesidir. Orkideler doğal yaşam alanlarında, ağaç gölgelerinde ve aydınlık ama doğrudan güneş ışığı almayan yerlerde yetişir. Hani saksılarımızda kıvrım kıvrım dolanan o kökler var ya, işte onlar doğal ortamlarında ağaç gövdesine sarılarak orkideyi yaşatıyorlar. Biz de bu yüzden evlerimizde orkidelerimizi ağaç, Hindistan cevizi kabuğu ya da yosuna dikiyoruz ve bir de işin maddi boyutu var. Orkideler gerçekten çok pahalı. Peki biz ne yapıyoruz? Tabii ki indirimleri takip ediyoruz. Tabii böyle indirimlerden sağlıklı bir orkide almak için kriterlerimiz neler olmalı? O ayrı bir video konusu. Ben özellikle hasta olan 3 tane orkide seçtim ve gelişimlerini sizlerle paylaşmak istedim. Ama bilmiyorum, biraz da onlarla duygusal bir bağ kurdum. Onları kurtarmak istedim de diyebiliriz. İşe hemen orkidelerin saksılarını boşaltmakla başlıyorum. Eve yeni gelen herhangi bir çiçeği muhakkak birkaç gün dışarıda diğer çiçeklerinizden ayrı bir şekilde tutun ve böcek kontrolü yapın. Eğer eve yeni gelen çiçekte herhangi bir böcek varsa diğer çiçeklerinize de geçebilir ve üzgünüm ama çiçeklerinizin hepsini kaybedebilirsiniz. Burada ben bir nevi yeni aldığım orkideleri karantinaya alıyorum ve dezenfekte ediyorum. Böylelikle diğer çiçeklerime hastalık geçmesini engelliyorum. Klipsleri, her şeyi çıkarıyorum. Ve özellikle orkidenin içerisindeki o minik süngeri muhakkak çıkarın. Çünkü bu sünger çok fazla su tutar ve orkidenizi çürütür, mantar hastalığına yakalanmasına neden olabilir. Bakın burada da orkidenin ne kadar hasta olduğunu görüyorsunuz. İşte bu unlu bit böceği bu şekilde yaprakları yok ediyor. Orkideye zarar veren böceklerin bilinenleri 5 çeşit. Yaprak biti, terazi böcekleri, trips, sülükler ve sümüklü böcekler ve burada gördüğünüz unlu bit böceği. Burada gördüğünüz beyaz antenli şirin şeyler unlu bit böcekleri. Köklerin ve yaprakların suyunu emerek besleniyorlar ve bir müddet sonra burada gördüğünüz gibi köklerde çürüme, yapraklarda sararma başlıyor. Burada detaylı bir temizleme işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi saksıları, çubukları, hatta klipsleri bile yıkıyorum, temizliyorum ve dezenfekte ediyorum. Önce bulaşık deterjanı ve süngerle iyice yıkıyorum. Saksının her kısmını iyice yıkıyorum. Lavabonun içini de tekrar ve tekrar yıkıyorum ki böcekler tekrar orkideye, saksılara bulaşmasınlar. Burada illa sıcak su kullanmak zorunda değilsiniz. Ama özellikle her kıvrımı, köşeyi güzel bir şekilde yıkadığınıza emin olmalısınız. Ve son aşama olarak %70 alkolle dezenfekte ediyorum. Saksının içini, dışını, klipsleri, orkide destek çubuklarını hepsini alkolle dezenfekte ediyorum. Ve artık orkidelerimi yıkamaya geçiyorum. Parmak uçlarımla ovalayarak, kök ve yapraklara zarar vermemeye özen göstererek orkideleri yıkıyorum. Ancak bu yıkama böceklerden kurtulmamıza yetmeyecek elbette.
Sırada çürümüş köklerden kurtulmak var. Keskin bir makası alkol ya da limonla temizledikten sonra, burada bu temizliği yapmamızın nedeni hastalık bulaşmaması, çürümüş, kurumuş, ip gibi olmuş kökleri kesiyorum ki orkidem yeni ve taze kökler versin ve kendine gelsin. Ancak açık sarı kökleri kesmiyorum. Çünkü bunlar tekrardan toparlanabilirler ve orkidemizi beslemeye devam edebilirler. Sadece dediğim gibi bakın böyle ip gibi olmuş. Artık orkideye bir faydası olmayan kökleri kökünden kesiyorum. Ve ayrıca yeşile dönme ihtimali olmayan, sararmış, artık kopmaya yakın ve buradaki gibi kökten çürümeye başlamış olan yaprakları da gövdeye zarar vermeden koparıyorum. Ve gelelim o muhteşem tarife. Burada sarımsak, Arap sabunu ve zeytinyağı kullanacağım. Ben burada 3 tane orkide dezenfekte edeceğim için 2 baş sarımsağı kabuklarıyla birlikte ayırıyorum. Siz daha az orkide dezenfekte edecekseniz, örneğin bir tane orkide için 3-4 tane, belki 5 tane sarımsak yeterli olacaktır. Bir havanda sarımsaklarımı güzelce eziyorum ve macun kıvamına gelene kadar ezmeye devam ediyorum. Sonra genişçe bir kaba sarımsaklarımı alıyorum. Üzerine 3-3,5 litre kadar su ekliyorum ve sonrasında doğal Arap sabunundan 1-1,5 çay kaşığı kadar ekleyeceğim ve tel bir çırpıcıyla hepsini birbirine karıştıracağım. Sarımsaktaki allisin antibakteriyel ve antifungal bileşenleri sayesinde toprak ve köklerde mantar ve bakteri riskini azaltır, bitki dayanıklılığını artırıp stres toleransını artırır. Arap sabunu ev ve bahçe bitkilerinde olan böceklere karşı çok işe yarayan bir çözümdür. Yaprak bitleri, örümcek akarları, unlu böcekler gibi zararlıları öldürür ve yok eder. Böceklerin vücudundaki koruyucu mum tabakasını çözer, böcek kurur ve bu sayede ölür. Zeytinyağı böceklerin yumuşak ve yapışkan vücutlarını sararak onları uzaklaştırır. Gördüğünüz gibi üzerine biraz daha zeytinyağı ekledim ve bu karışımı böyle 20 dakika kadar bekleteceğim. Lütfen ücretsiz şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve beğenilerinizi bekliyorum. Hazırladığım bu karışıma orkidelerimi teker teker alıyorum ve yıkamaya, dezenfekte etmeye başlıyorum. Burada bir fırça yardımıyla orkidenin tüm yapraklarını, yaprak aralarını, yaprak kıvrımlarını, köklerini, her bir yerini detaylıca teker teker fırçalıyorum. Bu işlemi yapmanın nedeni gözle görülmeyen küçük böcekler, yavrular, yumurtalar, bunları yüzeyden tamamen uzaklaştırmak ve özellikle parmaklarımızın giremeyeceği kıvrımları fırça yardımıyla çok iyi bir şekilde dezenfekte ediyorum. Bakın burada yaprak köklerindeki böcekleri ve yavruları görebiliyorsunuz. Ve bu şekilde temizledikten sonra her bir orkideyi 4-5 dakika kadar suda bekletiyorum ve iyice dezenfekte olduğuna emin oluyorum. Sonrasında orkidelerimi muhakkak suyla yine parmaklarımla ovalayarak temiz suda yıkıyorum. Üzerindeki yağları, sarımsak kalıntılarını temizliyorum. Eğer bu işlemi yapmazsanız orkideniz yanabilir. Gelelim dikim işlemine. Burada saksının en altına drenaj oluşturması için kil bilyesi kullanıyorum. Sizler çakıl taşı da kullanabilirsiniz. Orkidelerimi yerleştirdikten sonra kızılçam kabuğu kullanıyorum burada. Siz yine Hindistan cevizi kabuğu da kullanabilirsiniz. Araya biraz da perlit katıyorum. Siz dilerseniz ağaç kabuğu, Hindistan cevizi kabuğu ve perlitsi hepsini birlikte karıştırıp bu şekilde de toprağınızı oluşturabilirsiniz. Köklere zarar vermeden çevire çevire saksının etrafını dolduruyorum ve ekim yaparken köklerin saksının hemen kenarına gelmesine dikkat ediyorum. Burada orkidelerimin dikilmiş son halini görüyorsunuz. Bakın bu orkide en hasta olan orkidemiz, kökünde ve bayağı bir çürümenin olduğu böceklerin üzerine yapıştı bu orkidem. Yaprak
Yapraklarını böyle biraz salıvermiş. Bu en dinç ve en sağlıklı görünen orkide. Ama yine de bunun üzerinde de bayağı bir böcek vardı tabii ki. Bakın burada yapraklardaki beyazlanmaları görüyorsunuz. Bunlar böcekten ötürü. Bu orkidem de bayağı bir zarar görmüş. Hatta ortasında böyle direkt büyük dallarından birisi kopmuş. Görüyorsunuz sağ tarafında. Sadece bir tane yaprak var. Bakalım son durumları neler olacak. Şimdi orkidelerimizin çiçek dallarını budamamız gerekiyor. Keskin bir makası yine alkolle temizliyorum. Budama yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, dolu boğumları kesmiyoruz, boş boğumları kesiyoruz. Dolu boğumlardan yeni çiçek dalları ya da keyikler yani yavru orkideler vereceği için onları kesmiyoruz. Bakın buradaki gibi içleri boş görünen kapsüllerin olduğu dalları keseceğiz. Temizlemiş olduğumuz makasımızla dalları kesiyoruz. Makasınızın keskin olması önemli. Yoksa dala zarar verebilirsiniz. Hepsini teker teker kesiyorum. Ve sonrasında toz tarçın kullanıyorum. Toz tarçın dalların, kesmiş olduğumuz dalların uçlarının kurumasını sağlıyor. Aynı zamanda mantar hastalığı gibi çeşitli hastalıkların yayılmasını da engelliyor. Orkide bakımında tarçının çok geniş bir kullanım alanı var. İlerleyen videolarımızda da sık sık göreceksiniz. Artık sulamaya geçiyoruz. Sulamada alttan sulama yöntemini tercih ediyorum. Ama yeni bir dikim olduğu için aynı zamanda üstten de sulama yapacağım. Sulama yaparken en çok dikkat etmeniz gereken konu, orkidenin gövdesine kesinlikle su değdirmemeniz gerekiyor. Çünkü bu orkidede çürümeye, mantar hastalığına neden oluyor. En büyük yapılan hatalardan birisi bu. Musluk altında ya da üzerine direkt su dökerek orkideyi sulamak. Eğer orkidenin gövdesine su değerse muhakkak bir peçete yardımıyla orkideyi temizlemeniz gerekiyor. Böylelikle orkidemi sulamış oluyorum. Bir 10-15 dakika kadar bekletebilirsiniz. Zaten köklerin yeşile döndüğünü görünce orkidenin yeteri kadar sulandığı anlamına geliyor. Ve böyle bir tel üzerinde orkidemi bekletiyorum ki kabındaki fazla su süzülsün ve köklerde çürümeye neden olmasın. Orkidelerin ölmesinin en büyük nedeni yanlış sulama, fazla sulama. Ve artık bu tertemiz güzellikleri bol bol ışık alacakları penceremin önüne yerleştiriyorum ve baktıkça onlara mutlu oluyorum. Lütfen videoyu beğenip sayfayı takip etmeyi unutmayın ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.